Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel, zarif bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip bebe yünü 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, ilmeklerimi çıkardım. Şöyle birkaç sıra haroşa lastik yaptım. Bu modelde ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 3 olması gerekiyor. Yani her model 6 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 3 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayımızı ayarlayacağız. Model 8 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters, bir ilmek düz, sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bakın soldan sağa doğru kesmek için iki ilmeğimin yerini değiştirdim ve iki ilmeğimin ikisini bir alarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir model. Pardon, 2 ilmek düz örüyoruz burada. Evet, 2 4 6. Daha sonra tekrar ediyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir şöyle yerlerini değiştirdim. Daha sonra ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Şöyle 6 ilmekten bir model daha kurmuş olduk. Sonunda bir ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Bir düz 5 ters. Yani burada düz olan ilmeğimi düz, diğer 5 ilmeğimi de ters ördüm. Yine bir düz 5 ters örerek arka yüzünde devam ediyorum. Sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, sıradaki iki ilmeğimi yerlerini değiştirerek bakın sağdakini sola, soldakini sağa aldım ve iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Kesme işleminden sonra bir artırma yaptım. 3 ilmek düz ördüm. Şöyle. Tekrar bir ters. Sıradaki iki ilmeğimizi sağa doğru keselim. Bir artırma, 3 düz ilmek örelim. Daha sonra bir ters ilmek ve kenar ilmeğimizi de düz örerek 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzündeyim. Yine düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Yani bir düz 5 ters ilmek örerek arka yüzünde devam ediyoruz. Evet. 5. sıra ön yüzündeyim. Burada yaptığım işlemin tam tersini yapacağız şimdi. 5. sıra ön yüzünde.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ara model olan ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra burada 2 ilmek düz örelim. 2 düz ilmekten sonra bir artırma. Sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. 2 ilmeği bir aldım, sola doğru düz ördüm ve kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki ilmeği de düz ördüm. Bakın burada yaptığım işlemi sağa doğru kestik. Önce 2 ajur yaptık. Şimdi sola doğru kesiyoruz. Bir ters, 2 ilmek düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm. Sola doğru kestim. Bir düz ilmek ördüm. Daha sonra bir ters. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örelim. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, 3 düz ilmek. 3 düz ilmekten sonra bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi de yine ikisini bir alarak sola doğru keselim. Bir ters, 3 düz, bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek sola doğru keselim. Sıra sonunda bir ters, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 7. sıramızı tamamladık. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Evet, modeli bir kez kurduk. Böyle modelimiz bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak başlayalım. Modeli tekrar kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki ilmeğim ters ördüm. Daha sonra bir düz, sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Ben şöyle yerlerini değiştirdim ve 2 ilmeğimin ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Bir ters, bir düz, sıradaki 2 ilmeğimizi ben yerlerini değiştirerek şöyle sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir ters ilmek, kenar ilmeğini de düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi yine bir düz 5 ters örerek devam ediyoruz. Evet. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi yine yerlerini değiştirerek sağa doğru
kestim. Yani ikisini bir aldım, sağa doğru kesmiş oldum ve bir ilmek artırma yaptım. Daha sonra 3 ilmek düz. 3 ilmek düz ördüm. Bir ters ilmek, sıradaki 2 ilmeğimizin yerlerini değiştirdim. Sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma, 3 düz ilmek. Bir ters ilmekle sıramı tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Arka yüzünde yapacağımız işlem düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Yani bir düz, 5 ters örerek devam ediyoruz. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şimdi tam tersini yapacağız kesme işleminde. Bir ters ilmek. Burada 2 düz ilmek. Şu şekilde. Önce bir artırma, daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim düz örerek. Devamındaki ilmeğimi de düz ördüm. Bakın şimdi sola doğru kesmiş olduk. Bir ters, 2 düz, bir artırma, daha sonra 2 ilmeği sola doğru keselim. Bir düz ilmek, bir ters ilmek. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine düzleri düz, tersleri ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet. 7. sıra ön yüzündeyim. Bakın modelimiz tam kendini göstermeye başladı. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek, 3 düz ilmek. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örerek sola doğru keselim. Bir ters, 3 düz. Bir artırma, sıradaki 2 düz ilmeğimizi de sola doğru keselim. Bir ters ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. 7. sırayı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, modeli 2 kez kurduk. Modelimiz böyle devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Aynı ip ve aynı kalınlıkla şişle hazırladım. Şöyle biraz ilerlemiş hali bu şekilde. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Modelin arka yüzü de şöyle gayet güzel, temiz görünen bir model. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz bu modeli. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz yapımı kolay, güzel, gösterişli modellerden. Şöyle bırakayım.
Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, videomu paylaşmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.